Merhaba, hasta okullarının ikincisine başlıyoruz. İlkinde çok önemli bir konuyu, postrolojiyi yapmıştık. İkincisinde hastalık veya bir tedavi, benim kullandığım tedavi yöntemlerinden birisiyle devam etmeyi düşünüyordum. Ancak geçtiğimiz haftalarda İntegratif Anadolu Tıbbı Kongresi'nde hem panel hem de atölye olarak yaptığım sunumlar sonrasında bir karar aldım. Aslında hastalarımdan da veya beni takip edenlerden gelen bir soru var. Ne yapıyorum? Nasıl çalışıyorum? Benim alanım nasıl? Bu konuda bir çerçeve çizme ihtiyacı duydum. O çerçeveyi aslında tedaviye dirençli vakalar çerçevesi. O tedaviye dirençli vakalar çerçevesinde yaptığım tedavi yöntemleri, uyguladığım yöntemler ve çalıştığım hastalık alanları bu çerçeveyi oluşturmakta. Bu çerçeveyi çizip devamında bu çerçeve içindeki hastalıklar ve tedavi yöntemlerini konuşmak daha anlamlı olacak. Tabii ki tek tek bir hastalık veya tedavi yönteminin dersini yapmak kadar anlaşılır olmayacak belki. Ama bütünlüğü koyup onun içindeki parçalarla devam etmenin daha eğitici olacağını ve daha faydalı olacağını düşündüm. Kongreye de gittiğimde posturolojiyi atölye olarak götürdüm. Çok önemliydi çünkü posturolojinin doğru yapılması ve doğru uygulanması, ki ülkemizde bu konuda çok farkındalık yok veya uygulanan şeyler daha çok posturoloji derslerimizden de biliyoruz. Beden üzerinden çalışma, ama biz derslerden biliyoruz ki bunun ana yeri ve ana çalışma alanı santralden ve santrale gelen bedenden verilerden, veri girişleri üzerinden yapılmalı. Bu çok önemliydi ve tedavide başarının uzun vadeli olmasının en önemli etmenlerinden birisiydi. O nedenle atölyeyi ona ayırdım. İlk gün olan panelimde ise ana konu Auricula Medicis ve Auricula Medicis'in tedaviye dirençli vakalardaki kullanım alanlarıydı. Tedaviye dirençle kastım, baştan itibaren tedavi olmakta zorlanılan, tedavi edilmekte zorlanılan vakalar olmakla birlikte asıl olan hekimliğin ana misyonu olan hastayı bütüncül sağlığına kavuşturmak, uzun vadeli sağlığına kavuşturmak önündeki engeller. Kısa vadede hastayı tedavi edebiliyoruz. Aslında ağrı kesici almak da bir anlamda rahatlatıyor hastayı çoğu zaman. Ama integratif veya tamamlayıcı tıp yöntemleriyle bunu bir minval daha ileriye taşımış olmakla birlikte uzun vadede, yıllar içinde ne oluyor? Hasta nasıl geriye dönüyor? Aynı şikayetler veya daha ilerlemiş farklı şikayetlerle bize başvuruyor mu? Önemli olan, meslekteki önemli kriter bu. Bunun sizin bakış açınızdan açıklaması ise tedavi olamamak. Yıllardır doktor geziyorum, birçok tedavi yöntemini deniyorum ama şikayetlerimde yol alamıyorum. Yine benim şikayetlerim devam ediyor dediğiniz noktada nasıl bakmamız gerekiyor? Neler yapılıyor? Nasıl yapılmalı? Bu konudaki deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepiniz, beni takip edenler özellikle bu konuda muzdaripsiniz, bunu biliyorum. Zaten istatistikler de bunu söylüyor. Özellikle benim çalıştığım alan olan kronik ağrının içindeki fibromiyalji, migren, baş ağrıları dünyadaki en büyük ağrı nedenleri, çözüm bulunamayan ve en büyük iş gücü kaybı nedenleri. Yani bütün dünyanın sorunu, sağlık açısından ciddi bir sorunu bu. İşte buradaki bakış açısı, buradaki çalışmalarım, çünkü ben uzun yıllardır tedaviye dirençli vakaları, yani konvansiyonel tıp dediğimiz, bildiğimiz klasik ilaç tıbbını denemiş, artı üzerine tamamlayıcı tıptan birkaç yöntemi denemiş, yine de çözüm bulamamış vakaları almayı tercih ediyorum. Öncelikle benim çalışma alanım bu alan ve bu alanı çözmek için çabalıyorum. Mutlak çözdüm mü? Hiçbir zaman mutlak çözmek diye bir şey yok. Ama
belli bir noktaya kadar artık birçok tedavi aracını geliştirip ki bu beni zorladı. Yıllarca birçok eğitim almaya, birçok tedaviyle uğraşmaya ve bu vakaları çözmek için bütün bu bilgileri sentezlemeye ve buralarda bir protokoller, yaklaşımlar üretmeye zorladı. Geldiğim noktada yaptığım sonuçlarla bunu panelde paylaştım. Yeterli oldu mu? Yok. Yani burada bir bakış açısı, bir farkındalık yaratmak istedim. Farkındalık ve bakış açısı, değişimler toplumda çok kolay olmuyor. Hem meslektaşlarım açısından hem hastalar açısından sizi de bilinçlendirerek el birliğiyle bir şeyleri değiştirmek, geleceğe daha pozitif bir şeyleri taşımaya çalışacağız. Ee, Bu sunumlar için, bu hasta okulu için özellikle yeni bir sunum hazırlamadım. Ee, Paneldeki sunumum üzerinden giderek konuşacağız. Şimdi onun üzerinden çalışmaya başlayalım. Panel aurikülaterapi paneliydi. Aurikülaterapi, aurikülamedicine nedir? Kafanızda sorular oluşabilir. Auriküla kulak demek, medicine tıp demek, terapi tedavi demek. Bu şekilde Türkçeleştirilebilir ama bu Fransız ekolü ve bu kulağın bu şekilde kullanılmasını ve bununla birlikte gelişen tıbbi yaklaşımı, bütüncül yaklaşım bize kazandıran Doktor Noje ve takipçisi ekip ve bu işin otörleri bütün dünyada bu şekilde kullanılmasına karar verdikleri için Türkçeleştirmiyoruz. Çünkü zaten sadece kulak tıbbı da bir şeyi karşılayamıyor. Çünkü kulağın dışında da bedendeki bazı şeyleri kullanarak yapılan bir tedavi yaklaşımı ve gerçekten de tedaviye dirençli vakalarda çok etkili çözümler sunmaktadır. Peki paneldeki amacım neydi? Tedaviye rağmen direnç oluşturmuş, özellikle de tedavide biz rezistan odaklar, bozucu alanlar diyoruz. Bu alanların çözümleri konusunda auricula medicine'in kullanılması ve yaygın etkileri ve auricula medicine'ı birazcık da meslektaşlarıma tanıtmaktı. Tedaviye dirençli vakalar diyoruz. Bu tıbbi yaklaşımı ama sizin açınızdan söylediğim çare bulamadığınız sorunlarınız. Herhangi bir şekilde kanser ve benzeri hastalıkları dışarıda tutarak ağırlıklı olarak benim çalıştığım alan kronik ağrı olduğu için o minvalde bakalım. Tedavi bir dirençli vakalarda yani siz tedavi olamıyoruz dediğiniz durumlarda en sık karşılaşılan sorunlar nelerdir? Birkaç alandan gelmektedir. Bunu 4 ana alana ayırabilmekteyim. Bu vücuttaki bozucu alan dediğimiz, rezistan odaklar dediğimiz, vücuttaki informatif akışı bozan ve kendisi başlı başına olumsuz uyaran odağı oluşturan alanlardır. Bunlar nöral terapide bozucu alan olarak tanımlamaktadır. Alman ekolü bozucu alanı tanımını tıbba Hüneke kardeşler kazandırmıştır. Sitemde onunla ilgili daha en eski ilk öğrendiğim yaklaşım olduğu için onunla ilgili bilgiler var ama onunla ilgili de ders yaparız ileride. Bozucu alan dediğimiz şey vücuttaki tedaviye direnç oluşturan rezistans odaklar olarak özetleyebiliriz. En çok bunlarda dişler yer almaktadır. Dişlerin kendini iyileştirme özelliği de olmadığı için ve çok müdahaleye maruz kaldığı için dişler. Boğaz bölgesi dışarıya açılan en önemli kapımız ve dışarıdan bir sürü uyaran mutlaka buraya gelmekte dişler. Onun dışında vücuttaki birçok fazla ameliyat, çok fazla kesi oluşmuş olabilir. Her ameliyat izi, skar dokusu diyoruz. Her kesi izi kendisi bir informatif akışı bozan bir olumsuz uyaran odağı oluşabilir. Yıllar önce geçirdiğimiz kapanmış bir yara olsa da bunu nöral terapiden biliyoruz bozucu alan olarak. Bunlardan çok fazla olabilir.
Nöral terapide buralara enjeksiyon yapılıyor, iğneler yapılıyor ama çok fazla olunca nereye ne kadar çok iğne yapacaksınız? Burada işte auricula medicine'ın kullanımını anlatmıştım. Böyle şeyler engel olabilir. Çok yaygın yanık gibi, bütün vücuttaki dövme gibi, bütün vücuttaki çok yaygın alanı kaplayan, cilt bölgesini kaplayan sorunlar olabilir. Dersin ilerleyen derslerde açıklayacağım. Cildimiz bizim için çok önemlidir. Çünkü ciltle sinir sistemi aynı kökenden gelir. Anne karnında o yumurta ve sperm buluştuğunda ya bebeğin oluşması, bir insanın oluşması sürecine embriyolojik süreç deriz. Embriyolojik süreçte o yumurta ile spermin oluşturduğu o 3 katmana ayrılır. 3 katmandan birisinden cilt ve sinir sistemi, birisinden iç organlar, bir katmandan da kaslar ve eklem, kas, kemikler oluşur. İşte ciltle sinir sistemi aynı yapıdan gelir. O yüzden de cildimizdeki problemler de çok önemli olabilmektedir. Şimdi bozucu alan dediğimiz bu rezistan odaklar bir. Bunlar tedaviye direnç oluşturur, çok önemli direnç oluşturur. Özellikle de migren ve baş ağrılarının en önemli odaklarından birisidir. Onun dışında birkaç şey daha var. Postural sendromun ilk derste yaptık. Posturolojimiz bozuksa, vücudumuzun 3-4 santim kaymışsa o da sorun oluşturur. Travmalar psikolojik boyutta sorun oluşturur ama günlük hayatın psikolojisinden öte. Hayatımızda bizi çok etkilemiş olaylar. Bu olaylar ciddi travmalar olabilir. Yani büyük başımıza herkesin bildiği anlamda işte depreminden yakın kaybına kadar, büyük kazalara kadar birçok şey, bu tür travmalar olabilir ama başkaları için çok önemli olmayıp bizim hayatımızda, bizim onu yaşadığımız dönemki durumumuza bağlı olarak da travmalar olabilir. Bunlar bilinçsiz beyinde, amigdala düzeyinde takılıp kalıp sistemi, bütün bedenimizi de kitleyebilir. Bunu da ayrıca ders olarak anlatacağım. Bu da iyileşmenin önünde çok ciddi engel olabilir ve istediğimiz kadar, istediğimiz tedavi metodunu uygulayalım. O bilinçaltından o travmayı çözmediğimiz dönemde sistem çözülmez edebilir. Özellikle fibromiyalji hastalarında bunu çok sık görüyorum. Bir de besin. Ya, şu anda gündemde, en çok gündemde olan şey her şeyinizin yediğiniz, içtiğinizdeki eksiklikler, toksinler ve benzeri olduğu konusunda çok yaygın bir popüler dil var, popüler bir alan var. Besinler evet etkendir ama şu anda gündeme getirildiği kadar her şey değildir. Engel oluşturabilir ama bunun için çok sıkı, çok katı rejimlere ve gerek yoktur. Bu konuda da ayrıca neler yapılabilir ve auricula medicine nasıl kullanılabilir derste bunu da paylaşacağız. Auricula medicine deyince başlamadan auricula medicine'ın temeli aslında VAS'tır. VAS nedir? VAS aslında bir nabızdaki bir değişimdir. Bu tıbbi bir açıklama buradaki. Başta söylediğim gibi dersteki paneldeki slaytım üzerinden başlıyorum. VAS'ı bulan kulağın bir embriyolojik olarak bir küçük vücut gibi geliştiğini ve bütün vücudun, bütün her şeyinin kulakta prezente edildiğini, hani sanki birer kontrol paneli gibi olduğunu bulan Doktor Nogier'dir. Doktor Nogier kulak çalışmaları sırasında uygulanan bir uyarana bağlı olarak kulağa da uygulanabilir, bedene de uygulanabilir. Bu ışık, dokunma, bası veya Nogier frekansları dediğimiz belli frekanslar. Bu uygulama sonrasında nabız kalitesinde
kısa süreli bir değişim olduğunu fark etmiş. Oradan işte damarsal bir refleks olarak, vasküler bir refleks olarak kaydetmiştir. Çin akupunkturunda da nabza bakılarak yapılır. Orada sadece nabza yüzeyel ve derin bastırarak basılır ve vücuttaki o meridyenlerin akışı hakkında bilgi verilir. Burada tamamen farklı, pasif değil, bir uyarana karşı sistemin verdiği cevaptır. Auricula Medicine'in temelinde VAS vardır. VAS şöyledir. VAS'ı burada birazcık daha teknik şeyler var. Birazcık geçiyorum. Bu da VAS'ta bir ışık uyarımına karşı özellikle bakılır. O ışık uyarımının mekanizması, bilimsel altyapısıyla ilgili, meslektaşlarımla ilgili bir paylaşımdı. VAS'ı bozucu alan eliminasyonu ayrı bir ders olarak girelim. Girmeden önce VAS'ın bir hassas bir uyarımdır. Tekniği vardır. Hastanın, benim hastam olanlar nasıl aldığımı bilirler yatar pozisyonda. Bu nabız, bilekteki nabızlardan alınır genel olarak. Yatar bir pozisyonda belli bir şekilde, belli bir kuralda bakılır ve bunu alırken, bunu yaparken hassaslaşmak ve tecrübe ve çalışmak, yani bası öğrenmenin sonu yok da bası iyi alabilir, hissedebilir duruma gelmek için çok uzun süre her hastada deneyip o elin ucunda o hassasiyete alışmak gerekiyor. Ve bası almayı öğrendikten sonra kulağın da bir kontrol paneli olduğunu bildiğimiz zaman onu farklı şekillerde kullanabiliyoruz. Bozucu alanlarla ilgili, bozucu alanların ne olduğunu, nasıl kullanıldığıyla ilgili bir sonraki derste devam edeceğiz.